Bugünkü cildi, sarkmış cildi, zayıfladıktan sonra cildimiz sarkıyor ya, o sarkan cildi sıkılaştırmak için, toparlamak için, cildi dümdüz yapmak için, gerginleştirmek için, muhteşem tarifimiz için arkadaşlar biberiye kullanacağız. Şimdi biberiyeyi yine topladım geldim ben bu tazeleri. Taze biberiyeyi kurutacağım. Kurutacağım derken mutlaka biberiyeleri, bütün otları, bitkileri gölgede kurutalım arkadaşlar. Evet, burada da hazır önceden topladığım biberiyeyi kurutmuştum ve böyle cam kavanoza yerleştirdim. Alıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha ekleyeceğim. Tam olsun. Şöyle 6 dal biberiyeyi alalım. Ve kurutulmuş biberiyelerimi baharat öğütücüsünden öğüteceğiz arkadaşlar. Hazır kurutulmuş biberiyeden arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere ölçüsünü. 1 çorba kaşığı eklemiş oldum. Evet, şimdi bunun üzerine, biberiyenin üzerine bir de karanfil kullanacağız arkadaşlar. Karanfilden de 1 çorba kaşığı ekliyorum ve ikisini birlikte baharat öğütücüden öğütüp toz haline getiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde öğüttük ve bakın toz haline gelene kadar öğüttük. Şimdi bunu alıyoruz ve cam kavanozumuza yerleştiriyoruz. Öğütülmüş biberiye ve karanfilimizi. Şimdi bu tarifimizde bir de arkadaşlar zerdeçal kullanacağız. Zerdeçal biliyorsunuz cildi onarmak için, sıkılaştırmak için, aynı zamanda da sarkık cildi gerginleştirmek, sıkılaştırmak için muhteşem bir bileşendir. Çok faydalıdır zerdeçal. Yağları yakar zerdeçal. O yüzden mutlaka zerdeçal kullanalım. Evet, 1 çorba kaşığı zerdeçalı ekliyorum. Ve arkadaşlar tabii ki de bu tarifimizde de yemek tuzu kullanacağız arkadaşlar. Yemek tuzundan da 1 çorba kaşığı mutlaka ekleyelim. Zayıfladıktan sonra sarkmış cildi muhteşem bir şekilde kaldırmak için tarif yapıyoruz şu anda. Gerçekten çok müthiş bir sonuçlar alacaksınız. Ve son olarak arkadaşlar ben bu tarifimde zeytinyağı kullanacağım. Tabii ki zeytinyağının yerinde siz yine de ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağıyla bu kürümüz çok güzel olacaktır. 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Şimdi de cildimiz için yapılan muhteşem peelingimizi karıştıralım. Zeytinyağı az oldu arkadaşlar. O yüzden ben şimdi dahil olarak daha 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyeceğim. Yani toplam olarak arkadaşlar 4 çorba kaşığı zeytinyağı eklemiş oldum. Şimdi de güzelce karıştıralım ve şöyle bir krem kıvamına getirelim arkadaşlar. Mutlaka bu krem kıvamını alana kadar karıştıralım ve yağımızı da ona göre ayarlayalım mutlaka. Evet, tarifimiz, kürümüz hazırdır arkadaşlar. Şimdi kapağını örtüp kapatıp biz kavanozumuzu buzdolabında
Bir aya kadar saklayabiliriz. Ama tabii ki de umarım siz bunu bir haftada bitireceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü şimdi sizlere anlatacağım kullanımını, kullanım yöntemini orada anlayacaksınız zaten. Ama bir aya kadar saklama raf ömrü vardır buzdolabında arkadaşlar. Evet, şimdi de kullanımına geçelim. Şimdi biz bu kürümüzü nasıl kullanacağız arkadaşlar? Ben yine kendi ellerimi de göstereceğim sizlere. Şimdi alıyoruz bu pilingimizi, sarkmış cilt üzerine uyguluyoruz. Böyle masaj şeklinde güzelce uygulayalım. Aynı zamanda cilde peeling yapılıyor ve aynı zamanda da güzelce emiliyor. Güzelce sinene kadar biz uyguluyoruz. Göbeğimiz olsun, bacaklarımız olsun, diz üstü olsun. Sarkmış cilde bunu güzelce vücudumuza uygulayalım. Uyguladıktan sonra alalım, streç film alıyoruz ve streç filmimizle güzel bir şekilde şöyle sarıyoruz. Sardıktan sonra bunu bu şekilde vücudunuzda yarım saat 40 dakika, isterseniz 1 saatte zamanınız varsa bırakabilirsiniz. Ondan sonra tabii ki de duş alıp tekrar yıkanalım. Ondan sonra cildinizin nasıl pürüzsüz ve sıkılaşmaya, böyle gerginleşmeye başladığını da fark edersiniz. Hemen cilt gençleşiyor, onarılıyor hücreler ve sarkık cilt anında güzelce gerilmeye başlıyor arkadaşlar. Böyle bakım yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Çok arkadaşlarım, çok takipçilerim yazmıştınız, sormuştunuz. Zayıfladıktan sonra sarkmış göbeği, sarkmış bacaklardaki cildimizi nasıl sıklaştırırız diye. Evet, bu şekilde sıklaştırabiliriz arkadaşlar. Bu kürümüzü de 7 gün, 10 gün bu şekilde arka arkaya her gün akşam kullanarak yapalım. Ondan sonra da güzel sonuçları alacaksınız umarım arkadaşlar.